Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Bizi diğer tüm canlılardan ayıran ve medeniyeti kurmamızı sağlayan o asıl güç neydi? Yazının bulunması mı yoksa tekerleğin icadı mı? Aslında cevap çok daha iştah açıcı. Bu yeni video serimizin ilk bölümünde gastronominin yani mutfağın Big Bang'ine, ateşin bulunduğu, ateşin evcilleştirildiği o ana odaklanıyoruz. Bugün çiğ etten gurme sofralarına kadar tam 1 milyon yıllık bir yolculuğun belki de ilk durağındayız. Hazırsanız serimizin ilk videosu ateşin evcilleştirmesiyle başlıyoruz. Belki de her şey o karanlık mağaranın derinliklerinde çakılan ilk kıvılcımla başladı. Ateş bizi sadece ısıtmadı. Aynı zamanda bizim biyolojimizi, beynimizi ve hatta insanlığı yani toplumu baştan aşağı inşa eden çok önemli bir gastronomi devrimiydi. Doğada bunca canlı varken neden sadece insanlar yemek pişirme ihtiyacı hisseder? Bunu daha önce hiç düşündünüz mü? Ünlü antropolog Richard Wrangham'a göre aslında insanların yemek pişirme isteği sadece bir tercih değil, aslında biyolojik bir zorunluluktu. Pişirme gıdanın kimyasal yapısını değiştirerek aslında onu ön pişirime sokar. Yani gıdanın içerisindeki nişasta suyla şişip jelleşir ve içerisindeki kas liflerde bulunan protein yapısı ise ısının etkisiyle çözünür ve denatüre olur. Bu durum vücudumuzun gıdadan aldığı enerjiyi net bir şekilde %12 ile 35 arasında artırır. Bu ekstra enerji evrimsel bir takasın da yakıtı oldu aslında. Yani gitgide bizim sindirim sistemimiz küçülürken metabolizmamızın, biyolojimizin en pahalı organı olan beynimiz daha da büyür hale gelmişti. Bugün beynimiz enerjimizin %20'sini tüketiyor. Eğer ki sadece çiğ gıdaları tüketerek enerji sağlamaya çalışsaydık, sadece beynimizin bu enerji ihtiyacını karşılamak için günde en az 9 saat çiğneme hareketini yapmamız gerekecekti. Günümüzde aslında pişmiş gıdanın tartışmasız faydalarını bilmemize rağmen, gıdaları 40 santigrat derecenin üzerinde pişirmeyi reddeden bir akım, çiğ beslenme akımı çok hızlı bir şekilde yükselişte. Bu akımın savunucuları aslında pişirme eyleminin gıdanın içindeki enzimleri ve onun yaşam gücünü, yaşatma gücünü yok ettiğini iddia ediyorlar. Bilimsel perspektiften bakıldığı zaman pişirme işlemi B ve C vitamini azaltabilir. Ancak aynı pişirme işlemi bugün domatesteki likopen ya da havuçtaki beta karoten gibi önemli antioksidanların vücuttaki emilimini kat kat artırır. Çiğ beslenmecilerin en önemli argümanlarından bir tanesi olan bitki enzimleri ise aslında bitkinin kendi büyümesi içindir. Çünkü biz onu yediğimiz vakit midemizdeki asit yani mide öz suyu bu enzimleri zaten parçalar. Ateşin mutfaktaki hükmü sadece alevin üzerinde et kızartmakla sınırlı değildi. Anadolu bu teknolojinin en yaratıcı kullanımlarına ev sahipliği yaptı. Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü Höyü yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe sahip. Ve arkeologlar bu höyükte yaptıkları kazı sonucunda çok heyecan verici bazı bulgulara rastladılar. Ateş taşlarına. Bugün size insanlık tarihinin bildiği en eski pişirme yöntemi nedir desem birçoğunuzun aklına kuru pişirme yöntemi gelecek. Ama atalarımız binlerce yıl önce suyu kaynatmanın dahice bir yolunu bulmuşlardı. Deri torbaların içerisine veya su sızdırmaz sepetlerin içerisine ateşte ısıtarak iyice kızdırdıkları o taşları koyarak suyu kaynatmayı başarmışlardı. Bu taşlar üzerinde yapılan son mikroskobik incelemeler bu taşların gözeneklerinde binlerce yıl öncesine ait yağ lifleri ve kas dokusu kalıntılarının olduğunu göstermekte. Bu da bize atalarımızın sadece eti değil, kemik iliği ve yağı da yüksek enerjili çorbalara dönüştürdüğünü gösteriyor. Bugün baktığınız zaman ateş sadece tencereyi kaynatmadı aslında. Toplumu da çok derinden etkileyen bir faktör haline gelmişti. Yani artık geceler aydınlanıyor, yırtıcılardan korunuyor ve bir ateşin etrafında insanlar toplanıyordu. Bu insanlar arasındaki iletişimi çok daha derinleştirdi. Gündüzün iş odaklı konuşmaları gece ateş başında hikayelere, efsanelere hatta ortak kültüre dönüştü. İşte bugün Anadolu'da var olan ocak kültürü veya tüm dünyadaki bu sofranın kutsallığı meselesi aslında zamanında yani binlerce yıl önce bir mağarada var olan o korunan közün mirasıdır. Şimdi sizi Güney Afrika'ya götürüyorum. İnsanlık tarihinin en eski mutfak kaydı Güney Afrika'da bulunan Wonderwerk mağarasında gizli.
Bundan tam 1 milyon yıl öncesine ait külleşmiş kemik ve bitki kalıntıları bulundu bu mağarada. Bu tesadüf bir yangın değil. Atalarımız Homo erectus'un ateşi içeri taşıdığını, onu kontrol ettiğini ve ilk kez tarihte yemeği dönüştürdüğünün en somut kanıtıydı bu. Peki bir sonraki devrim neydi? Avcılığı bırakıp toprağa eğildiğimizde ne değişti acaba? İşte bu serinin bir sonraki videosunu merak ediyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.